Ünlüler dünyasında örtündükten sonra ekranlardan uzaklaşan birçok ünlü isim bulunmaktadır. Bazıları örtündüğü için iş bulamazken bazıları ise kendi istekleriyle ekranlardan uzaklaşmışlardır. İşte sizler için derlediğimiz örtündükten sonra ekranlardan uzaklaşan o ünlü isimler. İntizar. Sibel Can'ın bir konserinde sahneye çıkmış ve bu olaydan sonra tanınmaya başlanmıştı. İntizar hacca gittiğini şu ifadelerle bizlere anlatmıştı. İlk gördüğümde, oraya ilk gittiğimde Rabbim her sene bana buraya gelmeyi nasip et. Hakikatiyle bunu değerlendirmeyi ve yaşamayı nasip et diye dua etmiştim. Allah bütün gençlerimize gençken gitmeyi nasip etsin. Oradaki muazzam mükemmel birlikteliğin tek bir şuur halinde cem etmesine bizi de dahil etsin. Daha sonra ise başörtülü hallerini hacda çektirdiği fotoğrafları sosyal medyadan yayınlamıştı. Sevda Demirel. 28 Nisan 1972 tarihinde Almanya'da dünyaya gelen Sevda Demirel aslen Gaziantep'lidir. Sevda Demirel lise eğitimini Almanya'da almıştır. İstanbul'a 16 yaşındayken gelen Demirel üniversite eğitimini burada tamamladı. Uzun süre ekranlarda olmayan Sevda Demirel artık kendini dine verdi ve kapandığını ifade etti. Başını kapatınca huzur bulduğunu söyleyen ve artık tesettürlü olarak cuma günleri dini sohbetlerine katıldığını söyleyen Sevda Demirel, benim daha önceki yaşadığım aşklar, ilişkiler hikayeymiş. Şimdi dini sohbetler ve yaşam tarzımla çok mutluyum. Allah yolunda olmak çok güzel ifadesini kullanmıştı. İkbal Gürpınar. Başını örtme olayı ise İkbal Gürpınar'ın şu şekilde gerçekleşmiştir ve kendisi aynen şöyle anlatıyor. Tavaf namazında secdedeyken artık saçını açmamalısın diye bir ses duydum. Önce biri söylüyor zannettim. Namazı bitirdim ve titremeye başladım. Deliriyor muyum diye çok korktum ve bu olaydan sonra başımı örttüm. Allah belki bir plan uyguladı hayatımda. Başta başım örtülü olsaydı bu noktalara gelemezdim tabii ki. Başımı örtünce hakaretler ve iftiralar geldi. Cemaatlere üye olmuşum, onlardan para almışım. İnternet sitesinde böyle yorum yazan kişilere tazminat davası açtım ifadesini kullandı. Ünlü sunucu örtündükten sonra eskisi gibi iş bulamamıştır. Necla Nazır. 16 Nisan 1956 tarihinde Yunanistan'ın İskeçe şehrinde dünyaya geldi Necla Nazır. 1972 yılında Ses dergisinin düzenlediği yarışmada birinci olarak sinemaya başladı. 1978 yılından sonra sahneye de çıktı, arabesk türde şarkılar söyledi. Yeşilçam'da masum ve romantik roller üstlendi ve gönüllerimizi taht kurdu. Kızı Tuğçe dünyaya geldikten sonra tasavvufa tanışan Necla Nazır, önce Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi ve ardından namaz kılmaya başladı. Kapanıp tesettüre girmişti. Gamze Özçelik. Uzun zamandır kendini yardım faaliyetlerine adamıştı ve Umuda Koşanlar Derneği'ni kurmuştu. Afrika'da su kuyuları açıyorlar, yetimhaneler kuruyorlar, erzak yardımları yapıyorlar ve daha pek çok ülkeye yetişmeye çalışıyorlar. Artık yaptığı her işin onu hayırlı olana sevk etmesi için uğraş verdiğini söyleyen oyuncu, her zaman inançlı bir insan olduğunun altını çiziyor. Özçelik daha önce uzun süredir namaz kılıyorum. İman etmiş biri olarak kapanmak farz. Allah'ın emri. Kapamam gerektiğini biliyorum. Bunu inşallah başarabilirim ifadesinde kullanmış ve bu sözlerden sonra örtünmüştür. Niran Ünsal. Tesettüre giren Niran Ünsal işlerinin yolunda gitmediğini belirtip tekrar saçlarını açtı. Ünlü şarkıcının bu kararı sosyal medyada büyük tepki çekti. Star TV ekranlarında yayınlanan Duymayan Kalmasın programına konuk olan Niran Ünsal, işlerin yolunda gitmemesini gerekçe göstererek saçlarını açtığını söyledi. Niran Ünsal, kapanmak benim hayatımda aldığım önemli bir karardı ama kapanarak sanatçı olunmuyor. Ticari olarak çok ciddi kayıp yaşadık. Çoğu insan mağdur oldu. Ben yılda 80 konser veriyordum sözleriyle peruk takmanın da çare olmadığını belirterek tesettürü çıkarttığını açıklamıştı. Büşra Ayaydın. Büşra Ayaydın son olarak başrolünü oynadığı Nisan 2016'da vizyona giren Ateş adlı sinema filminde doğuda varlıklı bir annenin 20'li yaşlardaki kızı Aleyna'yı canlandırmıştı ve filmin galasında örtünmüştü. Verdiği kararın sonuna kadar arkasında olacağına değinen oyuncu şu sözleri söyledi. Reklam için kapandım veya kapanmak için film galasını mı bekledin diyenler, kapanmaya karar verdim ama zamanını belirleyemedim. Yapılan kötü yorumlara kızmıyorum ama insanlardan sağduyu bekliyorum ifadesini kullandı. Ben İslam alimi değilim. Yeni kapandım.
ve daha anlayışla saygı çerçevesinde yorum yapılmasını bekliyorum şeklinde de açıklamalarını eklemişti. Tuğçe Kazas. Tuğçe Kazas kilisede vaftiz olarak Maria Seitadriz ismini aldı ve Ortodoks oldu. Evlendi. 3 yıl süren evliliğin ardından boşandı ve Türkiye'ye geri döndü. Tekrardan Müslüman oldu. Tuğçe Kazas tekrar Müslüman olduktan sonra gece hayatını, alkolü ve sigarayı bırakma kararı aldı. Bütün bu gelişmelerden sonra başını örtüp namaz kılmaya başladığını da söylemişti. Bülent Ersoy. Sunlar Konser Bürosu Fikret Torun tarafından düzenlenen ses yarışmasına katıldı ve bu yarışmada birinci oldu. Show TV'de yayınlanan Türk sanat müziğinin en sevilen ismi Bülent Ersoy'un sunduğu Bülent Ersoy Show'da izleyenler büyük bir sürprizle karşılaşmıştı. Bülent Ersoy sunduğu programda başını kapattığı kıyafetle ekrana çıktı. Bülent Ersoy Mevlid Kandili'ni kutladığımız o günlerde yayını semazen gösterisiyle açtı ve Teala Bedru Aleyne ilahisini seslendirdi. Bülent Ersoy'un başını örtmesi birçok kişi tarafından çok beğenildi ama bu olay sadece o gece o programa özel olarak yapılan bir olaydı. Ivana Sert. Show TV'nin Bugün Ne Giysem adlı programında 2010 yılından itibaren jüri üyesi olarak yer almasıyla yaygın olarak tanınmaktaydı. Uzun yıllar yaşadığı Belgrad'da düzenlenen güzellik yarışmasında birinci olarak Miss Belgrad unvanını aldı. Şu sıralar Dubai'de bulunan ve bikinili paylaşımlarıyla takipçilerini dikkatini çeken Ivana Sert bir firma için tesettür gelinlik giyip objektiflere poz verdi. Ivana'nın bu kapanma olayı da sadece reklam amaçlıydı. Burcu Çetinkaya. Örtünme olayını şu şekilde anlatıyor. Aldığım örtünme kararı sadece kendi manevi yolculuğumla ilgili bir karar. Ben hala Burcu Çetinkaya'yım. Uzun yıllar önce çıktığım bir yolculuk var ve bir adım daha atmak istedim sadece. Hayatımda kimseye karşı önyargılı olmadım. Çıplak gezen bir insan benden daha Allah'a yakın olabilir, bunu yargılamak bana düşmez. Bu kararım sadece ve sadece kendi yolculuğumla ilgili ve kimseyi geçmişte nasıl yargılamadıysam şimdi de yargılamayacağım. Ama geçmişte beni yargılayanların sayısı oldukça fazlaydı. Şimdi de aynı şekilde olacak gibi hissediyorum. İnşallah herkesin ön yargıları geride bırakıp yüreklere baktığı günler gelir ifadesinde kullanmıştı. Serra Karaçam. Eski TRT sunucularından olan Serra Karaçam örtünme olayını şu şekilde anlattı. İmam Hatip mezunu olduğunu söyleyen Karaçam, üniversiteye kayıt olmak için fotoğraf çektirdiğinde ağlayarak başını açtığını dile getirdi. Serra Karaçam kapanmaya kızının doğumundan 5 ay sonra karar verdiğini ifade etti. Daha önce de kapanmayı düşündüğünü belirten Karaçam tekrardan kapandı. Sizler için derlediğimiz özel çalışmamız burada sona ermiştir. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Şimdilik hoşça kalın.